Herkese merhaba arkadaşlar. Astronorm Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Bu videomda 6-12 Mayıs haftasını birlikte inceleyeceğiz gün gün olarak. Ama öncesinde hatırlatmam gereken bir şey var. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Ve bu şekilde birçok insana da ulaşmış oluruz ve onlar da videolarımı izlemiş olurlar ve bilgi sahibi olmuş olurlar bu vesileyle. Hepinize çok çok teşekkürler. Bu arada tabii ki bir teşekkür de sizlere ettikten sonra bir de beni Orta Amerika ve Latin Amerika'dan izleyen dostlarım var. Çünkü ben videolarıma altyazılar ekliyorum ve farklı yine dilleri e, eklemiş oluyorum ki farklı kültürlerden insanlar da bu videolardan fikir sahibi olabilsin ve bilgilensin diye. Zaten nişanlım Costa Rikalı olduğu için o bölgede çok fazla dostumuz ve arkadaşımız var ve onlar da bizi takip ediyorlar bu konuyla ilgili olarak. Onlara da buradan küçük bir şekilde seslenmek istiyorum. Hola a todos, muchísimas gracias por seguirme en nuestro YouTube canal y siempre estéis conmigo, me siento, mis amigos. Evet, yeni ay haftasındayız ama bu videomda tabii ki yeni ay enerjilerinden ufak da olsa bir şekilde değineceğim gününde ama yeni ay için farklı bir video çekeceğim. Çünkü yeni ayda çok fazla sabit yıldız ve takım yıldızın aktif olduğunu gördüm. Ve bunun da yine dünya süresi üzerinde bir takım etkileri olacak ve bu etkilerden de size bahsedeceğim arkadaşlar. Onun için hani ayrı bir video olacak yeni ay ile ilgili olarak. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen gün gün haftalık etkilere başlayalım. Ne dersiniz? O zaman gelsin pazartesi günü. Şimdi arkadaşlar pazartesi günü zaten Ay Koç burcunda ilerliyor ve güne bu şekilde başlamış oluyoruz. Bir Merkür kavuşumu ile aslında sabah saatlerinde güne başlamış olacağız. Bir yandan haritayı da inceliyorum karşımda. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Bu hafta stelyumlar şöleni. Sanki böyle beşi bir yerdeler gibi hani olacak. Çünkü Boğa burcunda 5 tane gezegenin de bir arada olacağı günleri de deneyimleyeceğiz bu hafta içerisinde. Tabii söylediğim gibi yine Boğa ve Koç burcu etkili gezegen yine toplaşmaları var ve bunların da tabii ki etkileri olacak. Özellikle işte Koç'ta Ay, Merkür, Mars hani olması Koç burcunda hani eski alimlerce aslında bu üçlü kavuşumlarda genellikle hani hastalıkların burada tetiklendiğini dile getirirler. Hani burada Mars'ın olmasından dolayı da hani ateşli hastalıklarda bir artışın da hani olabileceğini hani burada söylüyorlar. Ve yine hani önde gelen önemli insanlar ve onlarda oluşabilecek olumsuzluklardan da burada aslında yine bahsedebiliriz. Bu üçlü stelyumda bu Koç burcundaki etkide arkadaşlar. Ve yine hani burada boğada hani oluşan yine bu toplaşmada özellikle pazartesi ve salı günü dörtlü şekilde yine hani etkili olacak olan gezegensel toplaşmada yeni aya aslında burada yaklaşırken yerküre adına hareketli etkiler verebilir. Zaten bunu yine salı günkü hani etkilerde yine bahsedeceğim ama aslında bu tabii hani yerküre hareketlikleri global de olabilir. Bir volkan patlamaları ya da denizlerden gelebilecek özellikle sismik aktiviteleri verebilir. Zaten bu aralar inanılmaz derecede bir güneş patlamaları var ve buraya ulaşan güneş rüzgarları dünyanın jeomanyetik alanında bir fırtınalar oluşturuyor ve bunların da Kp seviyeleri yükseliyor biliyorsunuz. Ve bu Kp seviyeleri yükseldiği zaman atmosfer içerisindeki iyonosfer değişimlerinin hani etkileriyle yerküre bir şekilde bu enerjilere cevap veriyor ve zaten bunları da deneyimliyoruz. Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız ben genellikle bu hani etkileri yazıyorum. Çünkü bu alanda güneş tutulmaları ciddi hani hem insanlar üzerinde hem de dünyadaki doğa olayları üzerinde ciddi etkiler veriyor arkadaşlar. Şöyle bir haritaya yine baktığımda arkadaşlar zaten biliyorsunuz ki Plüton geri harekete başladı.
ve 13 Ekim'e kadar da devam edecek. Onunla ilgili de videom var. Yine videonun sonuna hani eklerim. İzlemediyseniz onu da izleyin. Çok güzel bilgiler var içerisinde. Burada Güneş ile Merkür arasında bir 30'luk semisekstil bir açı ile güne zıt fikirlerin hakim olduğu bir atmosferle aslında bir şekilde şekillenecek ve başlamış olacağız. Biraz fikirlerde uyuşmazlıklar olabilir. Hatta Merkür yine kavuşumu ile gün boyu bu etkiyle dedikodular, yalanlar, iftiralar ortaya da çıkabilir. Ya da bazı insanlardan bir takım böyle kurnazlıkları da gözlemleyebilirsiniz. Sizlere karşı bir takım hani etkilerde olabilir. Her konuda biraz bu enerjilerden dolayı da temkinli olmanızda fayda var. Çok fazla böyle etliye sütliye karışmamanızı öneriyorum ki işte burada aslında söylemek istediğim şey burada Plüton geri hareketinde olduğu için arkadaşlar bazı eski defterleri ortaya çıkartabilir ve bunlar sizin hayatınızda krizlere de neden olabilir. O yüzden çok fazla etliye sütlüye böyle karışmadan çok fazla hani olayları büyütmeden günü atlatmanız sizin için avantajlı olacaktır. Ama tabii öğle saatlerinde bu alanda yine baktığım zaman özellikle öğleden sonraki etkilerde hani girişimlerinizde inisiyatif kullanmak istiyorsanız bunun için uygun enerjiler var. Hedef odaklı ve cesur adımlar atarsanız da başarı yine sağlayacak ve bugünü de bir şekilde pozitif olarak geçirmenize imkan sağlayacak etkileri de yakalamış olacaksınız. Akşam saatlerinde Plüton Ay karesi kesinleşmeye başlıyor arkadaşlar. Ona doğru ilerliyor. Kendi alanınızda olmak ve kimseyle tartışmadan, duygusal olarak bir takım yine çekişmelere girmeden, özellikle de güç savaşlarına girmeden ilerlememenize özen gösterin. Hani bu şekilde yine kendi alanlarınızda kalmanız sizin için iyi olacaktır. Söylediğim gibi tartışmalardan uzak durun çünkü krizler ortamına welcome diyecek. Yani bir takım şeyleri ortaya çıkartabilir. Kendi hayatınızda da yine krizler yaşayabilirsiniz. Burada Plüton'un bugünkü etkisi biraz sert olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Salı gününe geldiğimizde arkadaşlar, Ay burada Boğa burcuna geçmiş olacak ve bir beşli stelyum oluyor biliyorsunuz ki Boğa burcunda. Ve ciddi etkilerin olacağı bir hafta bizi bekliyor aslında bununla beraber. Burada Venüs Ay yine kavuşumu etkili olacağı bir gün aslında ve güzel bir gün olacaktır sizler için. Çünkü uyumlu enerjilerin içerisinden geçeceğiz. Sosyal olabileceğimiz etkiler olacak. Hani arkadaşlarla ve çevremizdeki insanlarla çok güzel paylaşımlar yapabiliriz. Fikirlerimiz insanlarla paylaşılarak güzel etkiler alabilir ve onların hani, olumlamaları ya da destekleriyle beraber de belki hayata geçirebileceğiniz fırsatları da yakalayabilirsiniz. Daha olumlu ve sevecen bakacağımız bir gün olacak aslında. Venüs ve Ay uyumlu oldukları için de güzel bir pozitif enerjiler ortaya çıkartacaktır. Alışveriş yapmak istiyorsanız alışveriş de yapabilirsiniz ama abartıdan her zaman için kaçının. Yani ihtiyacınız olan şeyleri hani almak veya hani uzun zamandır hani bir şey almayı da düşünüyor olabilirsiniz. Hani onu da gerçekleştirebilirsiniz bu etki içerisinde ama dediğim gibi fazla abartıdan kaçmak doğru olacaktır bu etkilerde. Ama tabii ki burada Plüton karesinin etkisi sabah saatlerinde daha fazla bariz etkili olmuş olacak ve bunu da göz ardı etmemenizi özen gösteriyorum. Zaten gün yine genelinde burada bu Venüs'ün güzel bir yapıcı etkisinden dolayı mesela geçmişte yaşanılan bir takım dargınlıklar, küslükler vesaire varsa hani onlar için bir adım atmak sonuçta hani erdemliktir o adımı gelin siz atın ve güzel hani etkilerle beraber belki küs olduğunuz ya da hani aranızda ufak tefek sıkıntı ve problemler olan insanlarla da bir olumlu etki içerisinde buluşarak çok güzel hani etkiler ortaya çıkartabilirsiniz ve bunun da faydasını görebilirsiniz. Tabii burada Venüs önde olduğu için bugün içerisinde kadın bireylerden de yardım alabileceğinizi unutmayın. Onlardan destek göreceğiniz bir gün olacak. Ama tabii ki
Burada beşli gezegenin yine toplaşması, hani bu boğa burcunda oluşması sismik aktiviteleri ortaya çıkartabilir. Özellikle eski alimlere göre denizlerden gelebilecek etkileri burada vurgu yapıyor. Hani bu konuda biraz riskli oluyor. Ben jeodezik haritaya da baktığım zaman ay burada tam batı bölgeye daha yakın olmak suretle Türkiye'nin ortasından geçiyor. Hani etki olabilir mi, olamaz mı? Onu hani Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ama risk hani olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle 7'si Salı günü, yani yeni aya doğru ilerlediğimiz o gece ciddi hani etkiler alabiliriz. Çünkü partili olarak da burada Plüton ve Ay'ın da karesini aslında hani almış oluyoruz ve burada Plüton Jüpiter'e üçgen açı yapıyor ve dolayısıyla da hani Uranüs'le de halen kavuşum etkisinde olduğu için kolay bir enerji akışını burada sağlayabilir. Tabii bunu global, yani dünya geneli için söylüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bu alanlarda yine şuna da dikkat etmek gerekiyor. Bir de İnsanlar arasında iftiralar bu alanda çok fazla çoğalabilir ve yine yalan konuşmalar olabilir. Çünkü burada Merkür'ün gölge tarafı da aslında bir şekilde devreye girmiş olabilir. Hani o yüzden de bu konulara da gün içerisinde dikkat edin derim arkadaşlar. Bu beşli stelyum etkisinde. Evet. Çarşamba gününe baktığımız zaman arkadaşlar yeni ay enerjileriyle zaten güne merhaba diyoruz. Çünkü sabaha karşı, hatta sabah saatlerinde oluşacak bir yeni ay enerjisi olacak. Ve bugün bir şeyleri organize ederken dikkatli olmanız bir kere gerekiyor bu yeni ay enerjilerinde. Birden ipin ucunu kaçırabilirsiniz ve işler hiç ummadığınız gibi sarpa sarabilir. Sağlık olarak da üreme organları çok hassas burada duruyor. Özellikle idrar enfeksiyonu ve yine böbrek taşları gibi etkiler bu aralar çoğalabilir ve bununla ilgili şikayetleriniz olabilir. Öğle saatlerinde Ay-Uranüs kavuşumu var. Olaylara sıra dışı yine yaklaşımları sizi teşvik edebilir. Mesela ne olabilir? Birden evlilik teklifi alabilirsiniz ya da siz birden evlilik teklifi edebilirsiniz. Eğer bir aileyseniz birden çocuk yapma kararı da alabilirsiniz. Hani ailenize yeni bir üyenin de dahil olmasını isteyebilirsiniz. Evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Evinizde bir tadilat yaptırmak isteyebilirsiniz. Yeni bir şeyler almak isteyebilirsiniz. Özellikle elektronik ve teknoloji üzerine ne olabilir? İşte yeni bir bilgisayar olabilir ya da televizyonunuz hani eskice son sistem bir televizyon almak isteyebilirsiniz. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Burada tutarsız duygu yönetimi de hani olabilir içerinizde. Yani içinizde hani oluşabilir ve gelişebilir. O yüzden arkadaşlar burada çevrenize karşı ya da çevrenizden size gelebilecek şok etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Böyle bir takım tutarsız davranışları da gözlemleyebilirsiniz. O açıdan da yine temkinli olmanızı uyarıyorum. Akşam saatlerinde Jüpiter kavuşumu olacak arkadaşlar. Bu daha olumlu bir etki yaratacak aslında. Burada sezgilerinizi kullanarak hareket etmeniz size avantaj sağlayacaktır her alanda. Ve aile içinde güzel, hoş yine zamanlar ve paylaşımlar geçirebilirsiniz ve çevrenize karşı yine toleranslı hani olabilirsiniz. Sadece biraz duygularınızı abartarak ifade etmekten sadece kaçının ya da şöyle güzel bir şey söyleyebilirim. Jüpiter olduğu için biraz böyle maneviyata dönebiliriz. İçsel olarak daha rahatlayabiliriz. Biraz böyle kendi tekamülümüze doğru hareket edebiliriz. Bu da bizi rahatlatacak ve içimizdeki ruhu yenileyecektir arkadaşlar. Çarşamba günü akşamınki bu enerjiyi bu alanda da değerlendirebilirsiniz. Perşembe gününe baktığımız zaman arkadaşlar Ay İkizler Burcu'nda zaten güne başlamış oluyoruz ve hareketli, enerjik, her şeye böyle koşuşturmakla ilgili olacağımız ya da birçok alanda ve birçok yine konuda merak edeceğimiz ve araştırma yapacağımız bir gün aslında başlamış olacağız. Olaylara karşı daha meraklı olacağız ve bu şekilde davranışlar sergileyeceğiz. Bilgi peşinde koşacağız ve bu bilginin de daha fazlasını aslında hani aramak isteyeceğiz ve bulmak isteyeceğiz, öğrenmek isteyeceğiz. Olayların da burada çözümünde tabii ki Merkür'ün hızı ve zekiliğini aslında yine burada kullanmış olacağız ve birçok işi de onun sayesinde halletmiş olabiliriz. Avantaj, yani işlerinizi bir şekilde çözmek için de avantajlı bir gün olabilir arkadaşlar. Gün aslında burada genelinde içimizdeki duyguları dile getirmek isteyeceğiz. Bu şekilde de mutlu olabiliriz ve farkındalık da
aslında burada kazanabiliriz ve bu şekilde de içimizdeki liderlik vasfı ön plana çıkmış olacak. Mars'ın da burada cesaretini ve yaratıcılığını bu alanda kullanarak da yine başarıları elde edebiliriz. Akşam saatlerinde ise Satürn Ay karesi devrede olacak. Ufak ufak böyle bir girişim sağlayacak bize. İçimize dönmek, biraz daha karamsar olmak, işte biraz daha kaygılı yaklaşmak. Hani olaylardan çok böyle mutlu olmamak, keyif alamamak gibi etkiler verebilir. İkili ilişkilerde daha sakin ve sesimizin de böyle volümünün daha kısık olacağı iletişimin de olursak hani bizim için daha iyi ve hani olumlu olacaktır arkadaşlar. Özellikle yine trafikte de dikkat etmenizi ve kazadan ve beladan da uzak durmanızı öneriyorum akşam saatlerinde. Cuma günkü etkilere baktığımız zaman arkadaşlar sabah saatlerinde özellikle işe giderken ya da işiniz varsa bir şeyleri halletmek için bir yola girdiyseniz o alanda biraz çevrenize ve kendinize dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü burada maalesef ki Satürn tam bir partil bir kareye ulaşmış olacak. Yani etkisi pik seviyede olmuş olacak. Özellikle burada yine kazalara karşı çok dikkatli olun ve insanlarla iletişiminizde daha sakin olmaya hani özen gösterin. Olur da bir olumsuzlukla karşılaşırsanız onu tartışma boyutuna hiç getirmeden ortamdan uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Bu alanda mide rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Çünkü burada Satürn'ün ay karesiyle birlikte özellikle mideye vurulan ağrılar, işte hani gastrit gibi ülser gibi sıkıntı ve problemleri ortaya çıkartabilir ve yeme içme ile alakalı da bir takım yine bozukluklar verebilir. O gün çok keyifsiz uyandıysanız mesela sabah kahvaltı etmek istemeyebilirsiniz ya da gün içerisinde çok bir şeyler yiyip içmek istemeyebilirsiniz. Hani bu alanda da kendinizi dengelemeye bakın. Sağlığınız önemli çünkü. Buna dikkat edin ve özellikle de yine e, gün içerisinde kaygılardan uzak durmaya özen gösterin arkadaşlar. Öğle saatlerinde burada duygu ve mantık arasında oluşan bir denge var. Hani bunu ilişkilerinizde kullanabilirsiniz. Daha yapıcı ve daha hani etkili olacaktır bu konuda. Ayrıca spontane yine gelişen olaylar olabilir. Bu sosyal çevrenizle alakalı olabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve yeni hani ortamlara girebilirsiniz. Bu yine girdiğiniz iş toplantılarıyla da alakalı olabilir ve bu şekilde de güzel bir dostlukların da aslında burada başlangıcını vermiş olabilirsiniz. Öğle ve öğleden sonraki bu etkileri bu avantaj olarak hayatınızda kullanın derim. Akşam saatleri Neptün'ün olumsuz açısı var. Bu da sizi biraz böyle bir sabah saatlerindeki gibi duygusal böyle bir takım karmaşalara itebilir. Aile içerisindeki ilişkilerde bir denge problemi olabilir. Böyle alma verme ile alakalı aile içinde bir dengesizlik, böyle bir balans ayarının burada kaçması söz konusu ve bunun da ortaya çıkmasıyla beraber ikili ilişkilerde bir takım sıkıntı ve problemleri ortaya çıkartabilir. Siz o anda çok sert bir şey söylemeseniz bile karşınızdaki insan çok hassas olacağı için duygusal olarak söylediğinizden sanki çok ağır bir şey söylemişseniz gibi etkilenebilir ya da bunun tam tersi olabilir. Siz de bu şekilde etkilenebilirsiniz. O yüzden akşam saatlerinde mümkün olduğunca kendi alanınızda olun ve bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak ikili ilişkilerinizi yönetmeye çalışın arkadaşlar. Cumartesi gününe baktığımız zaman Güne Yengeç Burcu enerjisiyle başlıyoruz arkadaşlar. Ailevi konular öne çıkacaktır. Hafta sonu çok önemli etkiler olacaktır. Ailemizle olmak isteyeceğiz. Onlarla paylaşımlar yapmak isteyeceğiz. İşte onlarla birlikte olup bir takım hani aktiviteler yapmak isteyebiliriz. Yine burada çocuklarımız ön planda olacak. Yine çocuklarla ilişkilerimizde yapıcı ve güzel etkileşimler olabilir ve onlarla eğlenceli yine aktiviteler içerisine girebileceğiniz güzel bir gün diyebilirim ve bunu bu şekilde de değerlendirin arkadaşlar. Ama çevremizden ilgi ve sevgi bekleyeceğiz. Yani biraz böyle hani o yengecin ilgi ve sevgi pıtırcık halini biz kendi üstümüzde böyle bir deneyimlemek isteyeceğiz. Hani bu konuda da dikkatli olun derim. Mars Ay karesi var. Fevri ve kırıcı olabiliriz. Belki bu ilgiyi ve sevgiyi etrafımızdan hani alamazsak ya da göremezsek bu konuda bu denli bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilir. İlişkilerde özgürlük isteği de hani olabilir. Özellikle yine kadın bireylerle olan ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Olaylara karşı böyle toleranssız olabiliriz. Burada Mars'ın hani etkisiyle küçük bir olayı çok büyük bir olay haline getirebiliriz ve ilişkilerimizde bu
karşımıza çıkabilir. Ev içerisinde de olabilecek ufak tefek ev kazalarına karşı da dikkatli olun yine derim gün genelinde. Akşam saatlerinde burada Satürn'ün olumlu güzel bir açısı var ve bu da size sorumluluk sahibi enerjileri aslında bir şekilde devreye sokacak. Gerek ev içinde olsun veya hani hafta sonu olduğu için arkadaşlarınızla sosyal bir etkinlikte olun. Burada e, böyle daha mütevazı olacaksınız. Böyle insanlara karşı çok daha sabırlı, işte daha böyle sorumluluk sahibi yaklaşacaksınız ve kendiniz de bir takım hani yaşayabileceğiniz olaylara karşı da dayanıklı hissedeceksiniz arkadaşlar ve duygularınızı ifade ederken de bu konuda gerçekçi olacaksınız. Hatta şöyle bir durum da söyleyebilirim. Eğer biriyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, bu birkaç önceki etkileri eğer ki kullanamadıysanız, bugün mesela onlarla ilgili olarak işte sıkıntı yaşadığınız arkadaşınızla birlikte hani oturarak bu sorumluluğu siz kendiniz alarak onunla hani oturup aranızdaki problemleri konuşmak ve çözüme ulaştırmak için de çok iyi bir zaman diyebilirim arkadaşlar. Aslında burada o Satürn'ün de öğretici etkisini kullanmak hani avantaj sağlayacaktır. Ve aynı zamanda da ailenizden de yine destek göreceksiniz arkadaşlar ve bu fırsatı da değerlendirin derim. Pazar gününe geçiyoruz arkadaşlar. Pazar günü Ay Satürn partili üçgeni aslında tam anlamıyla gerçekleşmiş olacak. Yani dünkü enerjiyi daha kuvvetli şekilde almış olacağız. Şöyle bir etki yaratacak. Şu açıdan da mesela yine bakmak lazım. İlerlemek, yol almak istediğiniz bir şey varsa bununla ilgili aslında gerekli enerjiyi üzerinize bir şekilde çekmiş olacaksınız. Çünkü burada sorumluluk alma duygunuz ön plana çıkacak. Eğer bir organizasyon içindeyseniz ya da bir organizasyon planlamak istiyorsanız ya da planladığınız bir takım yine programlar varsa ve bunlar yapılması gerekiyorsa bugünü muhakkak kullanın. Size inanılmaz derecede olumlu sonuçlar verecektir. Çünkü burada liderlik ruhunu size yansıtacak ve sorumluluğunuzu en yüksek şekilde icra edebileceğiniz etkilerle bu görevi de süper şekilde yerine getireceksiniz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken bir unsur da var. Burada Satürn ve Venüs'ün de bir seksil açısı var. Satürn ve Venüs'ün seksil açısında ekonomik olarak sizi etkileyecek. Biraz harcamalarınızı gözden geçirmenizi söyleyecek. Hani burada gereksiz ve abartılı harcamalarınız varsa bunları aslında bir nebze kısıtlamak isteyebilir burada Satürn ve Satürn bu alanda size bir takım da sorumluluklar verecek ve hatırlatacaktır bunları. Diyecek ki bu gereksiz harcamayı yapma. Acaba bu sana gerçekten lazım mı? Hani bu parayı harcıyorsun, bunu alıyorsun ama bu senin işine yarayacak mı? Bununla ilgili bir takım engelleri sizin karşınıza çıkartabilir. Uranüs ise burada Uranüs ve Güneş'in burada kavuşumu var. Bunun güzel zihinsel etkilerini alacağız. Zihni harekete geçirecek ve içinizde olan gizli ne varsa bunu özgürleştirmek isteyecek arkadaşlar. Ve burada düşüncelerinizi harekete geçirmek, işte onları özgürleştirmek ve bununla ilgili güzel fırsatları sizin karşınıza sunabilecek enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca analitik alanınız kuvvetli ise bu etkide de mesela çözüme ulaşmayan, uzun zamandır uğraşılan bir takım olay ve sorunlar varsa da siz bu alanda devreye girdiğinizde bu enerjiyle beraber onu hızlı şekilde çözmüş olacaksınız. Ve tabii ki Uranüs varsa ne vardır? Teknoloji vardır, elektronik, bilgisayar vardır. O yüzden bu alanlarla ilgili mesela yine tamamlamanız gereken işte bilgisayarınızda bir update yapılacaktır ya da hani içerisinde bir yenileme yapılacaktır ya da yeni bir bilgisayar alacaksınız ya da elektronik bir eşyanızda herhangi bir sıkıntı vardır onu bir şekilde tamir ettirmek istiyorsanız işte tam zamanı bu etkide bu güzel avantajı yakalayabilirsiniz ve elektronik anlamda da hani hayatınızdaki olumsuzlukları avantaja çevirerek güzellikle sonuçlandırabilirsiniz. Akşam Merkür Ay karesi var arkadaşlar. Kendinizi ifade ederken ve bir şeyleri birbirlerinden anlamak isterken zorlanabilirsiniz. Böyle bir etkiler verebilir. Çok fazla bunlara takılmadan ilerleyin ve belki de daha sonra o insanlarla iletişime geçmek ve konuşmak sizin için daha hayırlı olacaktır. O yüzden çok fazla zorlamayın derim. Ay, Jüpiter ve Mars'la birlikte burada yine septil açı içerisinde olacağı için burada bir takım akşam özellikle girişimlerinizde yanılgılar olabilir. Yön size kayıpları verebilir ve yine çözülemeyen bir takım şeyler hani sizin karşınıza çıkabilir. Böyle bir kafa karışıklığınız da olabilir. Hani olayları burada düşünürken biraz
gerçekçi yaklaşmanızı isteyecektir. Böyle daha fazla hani hayalperest olarak olaylara yaklaşıyorsak böyle sizi yanılgılar içerisine çekebilir arkadaşlar. Akşam saatlerinde bir şeylerle uğraşmak için uygun bir zaman değil. Mesela bir film koyup izleyin ya da bir kitap alın okuyun ya da işte bir şeyle ilgili bir araştırma yapıyorsanız internetten onun da araştırmasını yapabilirsiniz. Yani kendi kendinize kendi alanınızda olmayı tercih edin arkadaşlar. Evet, 6-12 Mayıs haftasını kısaca size özetlemeye çalıştım. Olumlu, olumsuz hani özelliklerini ve hani etkileri size söylemeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan arkadaşlar. Ben valla videoları hazırlarken çok fazla keyif alıyorum. Çok zor bir iş. Çünkü sonuç itibariyle burada bir şeyleri spontan de konuşuyorsunuz. Hani haritayı açıyoruz önümüze bir şeyleri hani anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki hani öncesinde bir şeyler çalışıyoruz ama hani burada bir şeyleri hani anlatmak gerçekten zor. Umarım yapabiliyorumdur ama ilerleyen zamanlarda çok daha iyi videolar çıkacağına eminim. Sonuçta bu konuda profesyonel değilim. Ama hani elimden geldiğince sizi bu alanlarda bilgilendirmeye çalışıyorum ve bilgiyi insanlarla paylaşmayı inanılmaz derecede seviyorum. Çünkü Almuten Figures'im benim Merkür arkadaşlar. O yüzden ben bir şeyleri paylaşmak, insanlara bir şeyleri öğretmek ya da göstermek benim zevk aldığım ve kendi ruhsal tekamülümde keyif aldığım ve kendimi bu alanda tamamladığım bir atmosfer. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Lütfen kanalıma abone olmayı altını çiziyorum. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Olumlu olumsuz her türlü eleştirinize açığım. Çok çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için ve kanala göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Instagram hesabımdan da beni yine takip edebilirsiniz. Astronorm Bercin olarak yine arattığınız zaman aşağıda görüyorsunuz zaten. Bu alanda da yine her türlü yazılarımı hikayelerde bulabilirsiniz. Çünkü hani oradan da yine günlük olarak bir takım paylaşımlar yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Sözü çok fazla uzattım biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.